Bu belgesel sadece bir ülkeye, bir devlete ve millete yapılan darbe girişimini anlatmıyor. Darbe ve işgal günlerinde dahi bombalanmayan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Fethullahçı teröristler tarafından yapılan alçakça saldırıyı anlamayı, anlatmayı amaçlıyor. Milletin huzurunda, milletin yargısında hesap vereceklerdir. Bomba da atsanız buradayız. Ne yaparsanız yapıyoruz, buradayız. Yazıktır, günahtır bu vatana ya. Ölmeye geldik. Allah razı değil yaptığınızdan. Ben size onu söyleyeyim. Mevlam şahit, iki cihanda bunların hesabını vereceksiniz. Bütün siyasi partilerin, milli iradenin ve devletin kalbi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi bombalandı, tarandı. Milletvekilleri öldürülmek ve esir alınmak istendi. Kışlana git, kışlana. Geçiş yok sana asker. Geçemezsin komutanım. Kimi vuracaksın gel. Aziz bir millet ve milletin vekilleri tarihi bir cesaret ve soylu bir direniş örneği göstererek bütün dünyaya tek bir mesaj verdi. Türkiye'yi işgalcilere, iç savaş taşeronlarına, üniformalı teröristlere, sivil görünümlü darbe işbirlikçilerine asla ve asla teslim etmeyeceğiz. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber. Darbeciler! Yazıklar olsun! Şu anda halka ateş ediliyor. Şimdi bunlar tabii planlanmış, organize edilmiş dış güçlerin içerideki uşaklarıyla birlikte devletimizin uzun zaman emek vererek yetiştirdikleri insanlar tarafından bunun yapılması acı bir şeydir. Çünkü bu insanları yetiştirene kadar hem maddi hem manevi bir külfet altına girmiş bu ülke. Yani bunlar, bu emeklerin karşılığı o insanların yaptıklarıyla eşdeğer değil. Ama bilmedikleri, görmedikleri, anlamadıkları şeyi 15 Temmuz'da Türkiye'nin her yerinde, İstanbul'umuzda ise hem köprüdeki üstlerine helikopterlerle, kanaslarla kurşun yağdırılmasına rağmen kurşuna koşarak giden, böldürtmeyeceğiz, parçalatmayacağız, Türkiye'de bir iç çatışmaya sebebiyet vermeyeceğiz, biz burada öleceğiz ama bizim ülkemiz var olacak diyen ruh orada Türkiye'yi bölmek, parçalamak isteyen emperyalistlerin hevesini kursağında bırakmıştır. Havalanında da aynı, Türkiye'nin de, Ankara'da da öyle, mecliste de öyle. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne seçip gönderdiğimiz milletvekilinden tutun vatandaşa kadar, devletin en aşağı kademesinde görev yapan memuruna kadar, işçisine, işsizine kadar, kadınından çocuğuna, yaşlısından gencine kadar, büyük iş adamından işçisine veyahut da iş arayan, asgari ücretle bile iş bulamayana kadar aynı safta, aynı namazda, camide durduğun gibi iş adamı, fakiri, yoksulu, eğitimlisi, eğitimsizi gözetmeksizin aynı safta durduğumuz insanlarla bu bayrak adına, bu devlet adına aynı safta zengini, fakiri, güçlüsü, güçsüzü, varlıklısı, yoksullusu herkes bu vatan için, bu topraklar için mücadele verdi, şehit oldu. Çanakkale ruhu hep diyoruz. Hem Çanakkale hem Kurtuluş Savaşı ruhu vardı. O gün ülkenin idaresi, ey milletimiz, bu kalkışmaya, bu darbe girişimine karşı içeri çekilin, dışarı çıkmayın dedi. O günün konjonktürü gereği en doğru kararı verdi.
15 Temmuz'da ise Türkiye'nin milli iradesinin temerküz ettiği parlamentonun başbakanı, ülkenin cumhurbaşkanı, konjonktürün ve günün gereği olarak, gecenin ve anın gereği olarak gerçekten önemli bir karar verdi. Ey millet, dışarı çıkın dedi. Bu ikisi duruştur. Ve bu iki duruş şunu gösterdi. Bir, milli irade kendisine sahip çıktı. Siyasi irade kendisine sahip çıktı. Siyasi partiler kendilerine sahip çıktılar. Medyamız kendilerine sahip çıktılar. Polis teşkilatımız kendilerine sahip çıktılar. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz kendilerine sahip çıktılar ve bir bütün olarak bu ülkenin bütün renkleri 79 milyon insan fert fert, grup grup, yapı yapı, parti parti, anlayış anlayış kendilerine sahip çıktılar. Bütün bu sahip çıkmak demek vatanımıza sahip çıktık, ülkemize sahip çıktık, geleceğimize sahip çıktık. Ne ateş ediyorsun? Senin kardeşin o kardeşin. Nerede vatana? 240 tane şehit, 2000'den fazla gazimiz var. Ve bu yaralamalı ve ölümlü olayların hepsi büyük bir çoğunluğu daha ilerleyen saatlerde, yani bu girişim başarısız olduktan sonra yapılmış eylemler. İşte sabah namazı saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki insanlara savaş uçaklarıyla bombalar yağdırıldığını, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gece yarısı bombalar atıldığını görüyoruz. Hepsini yan yana koyduğumuzda belki başlangıçta şunu da söylemek mümkün. Belki başlangıçta bir darbe girişimi gibi bir düşünce olabilir ama başarıya ulaşamayacağı anlaşıldığı andan itibaren bu bir darbe girişiminden daha çok bir terör eylemine, Türkiye'yi bölme, parçalama ve iç savaşa sürükleme eylemi diye değerlendirmek daha doğru olur diye düşünüyorum. Allahu Ekber. Hacı'yı vurmuşlar bak, Hacı'yı vurmuşlar, Hacı'yı. O Hacı'yı vurmuşlar, gördün mü sen o Hacı'yı? Çaplarıya. Kardeşim şurada arabaya gir. İstanbul önündeki Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin arkasında dedelerimiz, atalarımız hangi ruhu taşıyorsa o ruhla bir ve beraber olduk. Bu birlik ve beraberlik inşallah kıyamete kadar devam eder. Bu tip saldırıların arkasındaki güçler şunu bir kere daha görmüş oldu ki bu milleti asla ve katla diz çökertemeyecekler ve 1000 yıldır yurdumuz olan bu Anadolu ve gönül yurdumuz olan medeniyet coğrafyamız üzerinde yapacakları herhangi bir ameliyatta Ankara mutlaka o masanın yanında bir tarafında olacak. Bunu gördüler. Türkiye daha da büyüyecek, daha da güçlenecek. Türkiye, Orta Doğu'daki yangının, ateşin, kıvılcımının Türkiye'ye bırakılmasına rağmen o kıvılcım niye ateşe dönmüyor diye sabırsızlıkla bekliyordular. Hesap ne? İçeriye girilecek, bizler derdest edileceğiz, ellerimize kelepçe takılacak, o kriz masasının etrafındaki çalışan daire başkanı personelle birlikte yerlere yatırılacağız ve oradan bir fotoğraf alınıp dışarıya servis edilecek. Sonra o muhafız alay komutanı denilen hain Cumhurbaşkanı'nın koltuğuna oturacak, oradan da bir resim verilecek ve dışarıdaki o milli direnişin iradesi kırılacak. Hesap ve kitap bu. Meclisi niye vuruyor? Meclisi vurarak milletin iradesinin tozla buz edildiğini, iradenin kendilerinde olduğunu, kendilerinden başka hiçbir irade olmadığını ifade etmek için başarsaydılar bunu yapmaya çalıştılar. Eşlik hukukunu oluşturacak hem de bölge coğrafyasında da yeniden eski hakimiyetini ve gücünü alacaktır. Biz buna inanıyoruz ve buna da dünya şahit olacaktır.
Biz o gece ve sonrası yaklaşık 2 hafta geçti. Avrupa'dan adeta ses soluk çıkmadı. Ve Avrupalı dostlarımız tırnak içerisinde eğer Türkiye ile ilgili bir planları varsa, Türkiye eğer bölünerek, Türk insanı öldürülerek, Türk toplumu yeniden dizayn edilecekse onlar zaman zaman bizim kanlarımızın akmasını görmek istediklerini hissettik. Bazen barışı değil, savaşı ve ölümü istediklerini hissettik. Demokrasi Türk toplumuna bu anlamda onlar için çok geldiğini de hissettik. Çünkü biz açıklama bekledik. Siz seçilmiş bir hükümetle ilgili olarak parlamentoyu bombalıyorsunuz ve bütün siyasi partiler ve milletvekilleri burada. Milleti bombalıyorsunuz. Biz hem Avrupa hem Amerika bizden delil istiyor. Ama biz burada şunu söylüyoruz. Batı çıkarları için Türkiye'yi ve Recep Tayyip Erdoğan'ı istemedi. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan bunu özellikle 15 Temmuz gecesinden bu yana iliklerine kadar yaşamış bir milletin ferdiyiz biz. Şimdi İsmail Cem bizim arkadaşımızdır, meslektaşımızdır. Bir zamanlar TRT Genel Müdürlüğü yaptı. İsmail Cem daha sonra siyasete atıldı, Dışişleri Bakanlığı yaptı. İsmail Cem 1974 yılında İhsan Sabri Çağlayangil ile bir mülakat yaptı. İhsan Sabri Çağlayangil eski Dışişleri Bakanı, eski Cumhuriyet Senatosu Başkanı, eski Cumhurbaşkanı Vekili. Ve ona 12 Mart 1971 muhtırasını sordu. Askerin siyasete müdahalesini, darbeleri sordu. İhsan Sabri Çağlayangil'in cevabı şudur. 12 Mart'ın içerisinde, gerisinde dış örgütler vardır. Siyah vardır dedi. Bunlar dedi biz yaptık, biz yaptırdık demezler ama bu işin içindedirler dedi. Amerikan Büyükelçisi böyle bir darbenin, böyle bir müdahalenin olacağını bana hissettirmişti dedi. Amerika Birleşik Devletleri falanca ülke diktayla mı yönetiliyor? Demokrasiyle mi yönetiliyor? Başka bir rejim mi var? Buna aldırmaz dedi. O ülke ne kadar bana tabidir ona bakar dedi. Bunu söyleyen İhsan Sabri Çağlayangil'dir. O söz dün geçerliydi, bugün de geçerlidir, yarın da geçerlidir. Bu aslında son 5 yıldır derece AK Parti iktidarı ve Erdoğan bir diktatör olarak, düşman olarak, meşru olmayan bir siyasetçi olarak kodlanmaya çalışıldı. Bu haberler işte IŞİD'le işbirliği yaptığı söylendi, işte medyanın susturulduğu söylendi ve buradaki iktidarın seçilmiş bir iktidar olduğu, Türkiye'nin 60 yıllık bir demokrasi olduğu unutturulmaya çalışıldı. Aslında bu böyle peyderpey Türkiye darbe olabilecek, mevcut iktidarda darbeyle indirilebilecek bir iktidar gibi kodlandı. Bu aslında uzun süreli bir şeydi. Son 6 ayda ise doğrudan Amerika ve Avrupa medyasının, özellikle Amerika'da Türkiye'de bir darbenin gelmekte olduğu, bunun da olabileceği, Türkiye'nin zaten böyle bir ülke olduğu, iktidarın da çok fazla hata yaptığı ve bunu çağırdığı gibi darbeyi çağıran, olduğunda da onu meşrulaştırmak için kullanılacak yazılar, haberler, yorumlar çıkmaya başladı. Avrupa ve Amerika basınında hem de devlet yetkililerinin söylemlerinde çok bariz bir kırılma gördük. Bu kırılma aslında bir hayal kırıklığını ifade ediyordu. 15 Temmuz darbe girişimi başladığında Mısır'dakine benzer bir durumun oluştuğunu düşündüler. Mısır'daki gibi seçilmiş hükümetin gideceğini ve kendileriyle uyumlu çalışacak, her istediklerini yapacak bir yeni yönetimin geleceğini tahmin ediyorlardı. Darbe girişimi püskürtülünce, darbe girişimi başarısız olunca hem Amerika'nın hem de Avrupa Birliği üyelerinin çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadıklarını hem yaptıkları açıklamalardan hem de medyanın tavrından görüyoruz. Onlar bir Mısır bekliyorlardı. Mısır'da olduğu gibi darbeyi yarım ağız kınarız. Onun arkasından da darbecilerle işbirliği yaparız. Darbecilere her istediğimizi yaptırırız. Türkiye'yi biz Amerika'nın, Avrupa'nın uydusu haline getiririz diye düşünüyorlardı.
Buna hazırlanmışlardı. Ama bu olmadığı zaman büyük bir hırçınlık içine girdiler. Avrupa'nın ve Amerika'nın tavrını ben böyle bir hem hayal kırıklığı hem de hırçınlık olarak görüyorum. Sonrasında da bu açıklamalar devam etti. Hatta Recep Tayyip Erdoğan'ın öldürülmesi söz konusu oldu. Yani bunlar dillendirilmeye başlandı. O yetmedi. İşte Strafford adlı örgütün Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'ten gelen uçağının havadaki konumunu aralıklarla bildirmesi, yapılan yorumlar, darbecileri değil darbeye karşı koyanların eleştirilmesi, darbecilerin ortadan kaldırmaya çalıştıkları anayasanın veya yasaların hiç dikkate alınmayıp darbecilere yönelik bir takım münferit, çok istisnai davranışların abartılarak gündeme getirilmesi, Türkiye'de karşı darbe yapıldığının söylenmesi, Türkiye'de diktatörlüğün güç kazandığının söylenmesi, bunların tamamı art niyetli ama dediğim gibi hayal kırıklığını gösteren, hırçınlığı gösteren hareketlerdi. Avrupa ilk defa mı Türkiye'deki bir problemi bizim gözümüzde görmüyor, farklı görüyor? Hayır, değil. İnanma eğiliminde değiller. Ama bir başka nokta şu, bu sadece Avrupa için değil, Batı'nın bütünü için, yani Amerika için de geçerli. Biz anlayabildik mi bu örgütü? Bu darbe girişimine kadar ki Batı, ya şimdi diyelim ki ya nasıl oluyor da inanmıyorsunuz filan. Biz yine anlayamadık ki yani. Biz beklediğimiz bir şey, yani bize bir ay önce bu darbeden bir hafta önce söylenseydi bu örgüt Türkiye'de darbe yapacak, F-16'lar, tanklar, manklar deselerdi kaç kişi inanırdı buna? Batı bunu yeni yapmıyor. İster Avrupa'yı söyleyiniz, Avrupalı güya müttefikimiz olan devletler, isterse Amerika Birleşik Devletleri olsun, gerek Cumhuriyet tarihi boyunca gerekse Osmanlı döneminden itibaren Anadolu topraklarını bir sömürge olarak görmüştür. Yani burayı Büyük Orta Doğu Projesi içerisinde bölünülmesi, paylaşılması, paylaşıldıktan sonra da yönetilmesi gereken bir coğrafya olarak görmüştür. Bugünkü bakış açısı da bunun esasında bir neticesidir. Yani bugün Amerika Birleşik Devletleri güneyimizdeki Suriye'de bir terör örgütüyle birlikte hareket edebiliyorsa, bu bakış açısının çarpıklığının da sonucu olarak ifade etmek lazım. Batı'nın buna kulak tıkamasının nedenini Sayın Cumhurbaşkanı kendi ulusal veya uluslararası çıkarlarına uymadığı için istememelerine bağlamak gerekir. Libya'da Kaddafi'nin torunlarını öldürenler 3 ay evvel aynı Kaddafi'yi saray bahçesinde çadır kurarak, el ele tutuşarak karşılamışlardı. Ama 3 ay sonra güya demokrasi bahanesiyle Libya'yı altını üstüne getirdiler. Binlerce insanın, sivilin katledilmesine vesile oldular. Neticede bunun adına da demokrasi dediler. Mısır'da da demokrasi diyerek yaptılar. Onlar için esas olan
Bu tip ülkelerde yönetebilecekleri, yönlendirebilecekleri siyasi kadroların olması, onların menfaat ve çıkarlarına göre hareket edebilecek yapıların olması, onların parmakla yönetebileceği iktidarların olması. Hedefleri bu. Avrupa, Amerika, Türkiye'nin politikalarını onaylamayabilir. Bunlar ayrı meseleler. İtirazları olabilir. Kendi çıkarları, bakışları açısından olabilir. Şiddetle ilk andan itibaren darbeye karşı olduğunu ilan etmesi gerekirdi. Maalesef kendi değerleriyle de ters düşmüş oldu. 3 maymunu oynadılar. Türkiye'de 2 hafta onlardan ses soluk çıkmadı. Bakın Cumhurbaşkanımız eleştiriyor. Yani Amerika yani 45 gün sonra mı Türkiye'ye gelecekti? Biz stratejik ortağız. Bu nasıl bir ortaklıktır ki? Bu nasıl bir ortaklıktır ki? Biz şu anda Türk toplumu olarak acaba bu darbeyi gerçekleştiren alçakların hangi Amerikan subayıyla, hangi CIA ajanıyla, Türkiye'nin hangi noktasında nasıl oturup kalktığını da konuşan bir toplum haline geldi. Amerikan eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey. Türkiye'de yaşanan trajediye ve iç savaşa yakın bir şeydi. Gerçekleşmediği için hepimiz memnun olduk. Benim 1980'de yaşadığım darbeden çok farklıydı. Zira tanık olduğumuz darbeler komuta birliğinde planlanıp bir noktada demokrasiye dönüş hedefiyle gerçekleştirildi. Buradaysa darbecilerin motivasyonunun tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Ancak demokratik sistemi yıkıp yerine gizli bir teşkilatı iktidara getirmeyi hedefledikleri açık. Batı ve Amerika Birleşik Devletleri darbe girişiminden sonra Türkiye'ye destek vermedi. Bunun nedeni belli. Erdoğan diğer liderler gibi ikiyüzlü değil. Erdoğansa bizimle çatışıyor, çelişkilerimizi yüzümüze vuruyor, dostumuz olmaya çalışmıyor. Bu yüzden Erdoğan, Washington'da ve Avrupa'da sevilmiyor. Bu tartışmanın bittiğini zannediyorduk biz ama dünyada bu son 6 ayda özellikle ısıtılarak Türkiye'de darbe olabileceği, bunu hak ettiği hatta manasına gelen yazılar ve yorumlar çıktı. Sonrasında da zaten Amerika Birleşik Devletleri Başkanı 3 saat darbeden sonra bekleyerek, darbenin sonucunu bekleyerek, Avrupa liderleri de darbeyi doğru düzgün kınamayarak ve işte darbe sonrasındaki tasfiyelerle ilgili kaygılarını bildirerek pozisyonları aslında ortaya koymuş oldular. Çok net pozisyonlar bunlar aslında. Burada önemli olan 2 unsur var açıkçası. Bunlardan birisi Türkiye geleneğindeki Müslümanlık anlayışında hiç olmayan bir anlayışı kendilerine ilke edinmişler. Takiye yapma. Yani saklanma ve olmadığı gibi gözükme. İkincisi de öyle bir örgütlenme içine girilmiş ki yine hiçbir İslam geleneğinde olmayan yanlışlar var. Tabii misaller, tarihte tamamen hücre sistemi içerisinde ama bütün aklı ve fikri, her şeyi bir kişiye emanet edecek şekilde bir anlayış ve teşkilat yapısı. Yapılmış olan darbe girişimi tam anlamıyla sistemi ortadan kaldırma, parlamentoyu yok etme ve demokrasiyi tamamen rafa kaldırma hedefleyen bir çalışmaydı. Siyaset kurumunun, milletvekillerinin, farklı siyasi partilerin temel görevi de ortak bir bakış açısı içinde Türkiye'nin artık darbelerle hesaplaşması gerektiğini Batı dünyasına çok daha açık ve net bir şekilde anlatmak olacak. Bu kalkışmayı yapanlar bir kez daha şu gerçeği anlamalıdır. Hiç kimse bu büyük milletin iradesiyle oyun oynayamaz. Hiç kimse bu büyük milletin demokrasi aşkıyla ve özgürlük umdesiyle asla ve asla boy ölçüşemez. Bu şerefsiz kalkışma, bu karanlık darbe girişimi yalnızca seçilmiş hükümet veya milletvekillerine değil,
Türk milletinin tamamını hedef almıştır. Demokrasiye yapılan saldırıyı açık yüreklilikle grubum adına, bize oy veren bütün kitleler adına, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları adına açıkça lanetliyoruz. Gördük ki bizden başka bir dostumuz yok. Suriyelilerin gidecek bir Türkiye'si vardı ama Allah korusun bu ülkede bize bir şey olursa, vatanımıza bir şey olursa bizim gidecek hiçbir yerimiz yok. Aslında bizim STK'larımızın, iş adamlarımızın ve tabii ki siyasetçilerimizin o ülkelerin halklarına, ülkelerinin hükümetlerini ne durumda olduğunu anlatabilme becerileri. Bunu yapmalıyız biz yani. Yani Avrupa ülkelerinin halklarına, ABD ülkesindeki halka demeliyiz ki sizin iktidarlarınız içerisindeki bazı yapılar terör örgütleriyle birliktelik kuruyorlar, iş tutuyorlar. Aynen böyle ifade etmek lazım. Bunu bıkmadan, usanmadan anlatmak lazım. Ve tekraren ifade edersem, bizimle dostluk herkese kazandırır. Bizimle dostluk dünyaya güvenliği, özgürlüğü, barışı getirir. Ay yıldız Asya'nın da, Balkanların da, Orta Doğu'nun da, Afrika'nın da anahtarıdır. Eğer dünya oralara güvenlik, özgürlük, refah götürmek istiyorsa o anahtar Ay yıldızdır. Ya şimdi Türkiye Orta Doğu'daki yangının, ateşin, kıvılcımının Türkiye'ye bırakılmasına rağmen o kıvılcım niye ateşe dönmüyor diye sabırsızlıkla bekliyordular. Yanı başımızdaki Suriye ile Irak, Kuzey Irak'la orada terör örgütleri PYD, sonra bu paralel PD'ye çıktı. Şimdi bunlarla mücadele ederken kıvılcım da buraya atılmasına rağmen bu niye ateş olmuyor, niye köz olmuyor, niye yangına dönmüyor diye sabırsızlıkla beklerken 15 Temmuz darbesini içeride buldukları şer odaklarıyla, uşaklarıyla birlikte ne yaptılar? Sonuç almaya kalktılar. Ya Allah! Bismillah! Allahu Ekber! Şimdi tabii o geceyi hayal etmek bile bizim için zor. Yani o gecenin sonunda onların, bu zalimlerin başarılı olsalardı ne olurdu? Yani şöyle düşünüyorum. Yani bir kere şu an en azından biz bu söyleşi yapamıyor olurduk. Buradan başlayarak. Bizim o gece en büyük korkumuz Cumhurbaşkanımızın sesini duymamaktı. Yani 12'den sonra biz Cumhurbaşkanımızı dinleyebildik. Yani eğer onlar bu toplumda başarılı olmuş olsalardı, on binlerin katledildiği bir kere bir Türkiye olacaktı. Mısır'da nasıl 5000 insan katledildiyse çok daha fazlası Türkiye'de katledilecekti. Yani bunun içerisinde toplumun her kesiminden insanlar olacaktı. Ve o FETÖ, bu örgütün lideri, o alçak Türkiye'ye getirilecek ve Türkiye'de adeta bir rejim değişikliğiyle Türkiye'de çok farklı bir süreç başlatılacaktı. Ve bu süreçte Türk insanı kendi içinde bir takım iç savaşların içine sürüklenmek isteyecekti. Darbe bildirisi aslında genel çerçevesini çok iyi çiziyor. Yani o darbe bildirisi biraz değiştirilse New York Times'ta başyazı olarak çıkabilir. Ya da o darbe bildirisi biraz değiştirilse Türkiye'de pek çok entelektüel altına imza atabilir. Bu metnin tüm Türkiye Cumhuriyeti kanallarında yayınlanması Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir isteğidir ve emridir. Siyasi partiler belki kapatılacaktı ama şunu çok iyi biliyoruz ki milletvekillerinin, bakanların önemli bir kısmı etkisiz hale getirilecekti. Ya hapsedilerek ya öldürülerek. Zaten Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza kastetmişlerdi. Öldürmekten ya da esir almaktan bahsediyorlardı. Büyük bir ihtimalle katledeceklerdi.
aynı şekilde siyaseti de katletmiş olacaklardı. Belki 2 yıl, belki 3 yıl, belki 4 yıl bu ülkede demokrasi olmayacaktı, siyaset olmayacaktı, seçimler olmayacaktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ihtiyaç oldukça askerler içeriye girerek kendileri çalıştıracaklardı. Siyasetçiler toparlanacaktı. Belki bazıları infaz edilecekti. Çünkü ortada infaz listelerinden bahsediliyor. Türk halkının çıkarlarına göre yönlendirilmeyecekti. Türk halkının seçtiği kişiler devre dışı bırakılmış olacakları için, belki öldürülmüş olacakları için darbeyi yapan kliğin, darbeyi yapan hizbin, darbeyi yapan kesimlerin kendi kafalarındaki kurguya göre, Türkiye'nin çıkarlarına göre değil, kendi kafalarındaki kurguya göre yönlendirilen, yönetilen bir Türkiye olacaktı. Basın üzerinden bir ideolojik propaganda yapılacaktı ve bütün siyasetçilerin parti farkı gözetmeksizin herkesin ne kadar kötü olduğu ve Türkiye'yi uçurumun kenarına nasıl getirdiği anlatılacaktı. Biz bir darbe girişimini püskürterek belki de ebediyen Türkiye'de darbe ihtimalini ortadan kaldırdık. Asıl önemli olan budur. Yani darbe olsaydı Türkiye'yi felaketli bir 10 yıl değil, felaketli bir 100 yıl bekliyordu. Ama darbe başarılı olmadı. Türkiye'yi Allah'ın izniyle çok aydınlık bir gelecek bekliyor diye düşünüyorum. Yani bir korku tünelinden söz ediyorsunuz. Bu hani o Luna Parklarda var falan vardır bir korku tünelleri. Türkiye öyle bir karanlığın içine itilmiş olurdu. Orta Doğu diktatörlüklerinin bir benzerini geçmiş. Yani Saddam'ın, sonra Hafız Esad'ın falan yaşattığı diktatörlük tablolarının bir benzerini burada. Veya işte Kaddafi'nin daha önce. Bunları yaşardık burada. Ondan yana bir şüpheniz olmasın. Yani muhtemelen çok sayıda insan, yani şu anda biz 250 şehidimiz var. 240 şehidimiz var. Bu hiç kalırdı. Milyona kadar, 1 milyona kadar insanımızı bir kere çatışmalarda kaybederdik. Yani bu çatışma olmazdı diye bir şey yok. Çok daha derin silahlı çatışmalar olacaktı. Allah korusun böyle bir şey olmuş olsaydı bugün biz ne bir Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sahip olacaktık ne de siyasetçilere sahip olacaktık. Türkiye başka bir elle yönetiliyor olacaktı. Darbe başarılı olsaydı Suriyelileşmiş bir Türkiye olacaktı. Bölünmüş, parçalanmış, iç savaşa sürüklenmiş bir Türkiye olacaktı. Ama gerek Sayın Cumhurbaşkanı, gerek ordu içerisindeki vatansever askerler, kahraman polis teşkilatı, hepsinden daha önemlisi canı uğruna, kanı uğruna sokaklara çıkan, tankların önüne kendisini atan, kurşunlara bağrını açan halkımız buna müsaade etmedi.
Allah korusun böyle bir darbe başarılı olsaydı Türkiye bambaşka bir ülke olurdu ve çok karanlık bir döneme girerdi. İnanılmaz kıyımlar söz konusu olurdu, inanılmaz acılar yaşanırdı ve tabii ki büyük bir iç kavga, iç savaş da çıkardı. Türkiye'nin güneyinde gerek yeni bir Kürt devletinin oluşumu, gerek şu anda PKK ile yürütmüş olduğumuz terörle mücadele, gerek Türkiye'de özellikle etnik bir takım hassasiyetleri, mezhebi bir takım hassasiyetleri de kaşıyarak Türkiye'yi darmadağın edecek ve Türkiye'de yeni bir süreci başlatıp Türkiye'yi bir müstemleke haline dönüştürecek ve adeta altın tepside Türkiye'yi parçalamak, ümmetin son kalesi olan bu ülkemizi, mübarek bu beldeyi parçalamak adına kendilerine verilmiş görevi yerine getirmiş olacaklardı. Türkiye'nin iç politikası da dış politikası da mutlaka ve mutlaka değişecekti. Özellikle dış politikada Avrupa'nın ve Amerika'nın Türkiye'ye dayattığı ama yaptıramadığı bir takım politikalar anında hayata geçecekti. Ermeni meselesinde, Kıbrıs sorununda, özellikle PYD ile ilişkilerde, Suriye meselesinde, Irak meselesinde, elbette Filistin meselesinde Türkiye'nin başını öne eğmeye, Türkiye'nin politikalarını değiştirmeye çalışacaklardı. Ekonomi mutlaka çökecekti. Çok büyük bir yara alacaktı, çok büyük bir bedel ödeyecekti ve ekonomide Türkiye'nin yara alması demek başkalarının kazanması demektir. Türkiye kaybedecekti, onlar kazanacaktı. Yine aynı şekilde bizim milli savunma sanayimiz çok güç kazanmıştı. Çok etkili bir sanayi haline gelmişti. Milli savunma sanayimizi elbette tamamen silecekler, ortadan kaldıracaklardı. Yani Türkiye'yi felaketler bekliyordu. Allah'ım ya Rab okunan ezenler yüzüsü hürmetine memleketimize yardım eyle ya Rab. Vatanımızı, bayrağımızı kıyamet sabahına kadar daim eyle ya Rab. Türkiye'nin şu anda mevcut iktidarın yapmadığını düşündüğü şeyi Batı'ya vaat ediyor. Bütün bunları yapacak bir AK Parti ve çevresini işte yargılayacak, işte pek çözüm sürecinden IŞİD işbirliğine kadar işte onlara göre bunun için belki uluslararası mahkemeleri devreye sokacak, böyle bir tasfiye yapacak. Onun dışında da kendisine hem Batı'da hem de Türkiye içinde müttefikler arayacak bir yönetimle karşı karşıya kalabilirdik. Yani bu çok açık görülüyor. Ama öyle bir noktada Türkiye'nin dört bir yanında, yani Edirne'den Van'a kadar her bir yerde insanlar hayatını kaybedecekti ve silahlı kuvvetlerle, kendi ordusuyla insanlar çatışmaya girecekti. Bu bir iç savaş. İç savaşta da ölenin hesabı tutulmaz. İşte onun için 1 milyona kadar insan ölürdü. Ve Türkiye tam bir kaosun içerisinde parçalanma çizgisine gelirdi. Onun ne cevabını ben vereyim, ne de siz cevabını araştırın. Türkiye'nin büyük kıyamet Allah indinde olacak ama o bir ülke yönetimi için küçük bir kıyamet olacağı için hiç onu düşünmeye ve hayal etmeye bile gerek yok. Türkiye'de bir iç savaş olurdu, kardeş kavgası olurdu, oluk oluk kan akan bir ülke olurdu 15 Temmuz darbe gerçekleşmiş olsaydı. Çok kanlı olurdu. Buna karşı çıkacak olan şüphesiz ki diğer silahlı kuvvetlerin mensupları, emniyet güçleri çok acılar yaşanırdı. Türkiye belini asla doğrultamayacağı bir döneme girerdi. Allah korumuş oldu.
Şöyle bir duada da bulunmamız lazım. Bu ülkenin en zeki çocuklarını her bir şehirde, bu ülkenin en önde gelen ailelerini her bir şehirde bularak, oralara nüfuz ederek çocuklarımızı ellerimizden aldılar. Birlikte secdeye gittiğimiz, namaz kıldığımız, hacca gittiğimiz, ümreye gittiğimiz, kurban kestiğimiz insanlar kendi içimizden alarak bunları adeta devlete ihanet ettirecek hale getiren iradeyi sorgulamamız lazım. Düşmana merhamet, vatana ihanettir. En ufak bir müsamaha ve merhamet de göstermeyecek. Yani devlet vatandaşa bir Yunus gibi davranırken zalime, eşkıyaya, haine, alçağa da Yavuz gibi davranacak. Devlete, millete kalkan baş, devletin adalet kılıcıyla ayaklarının önüne düşürtülecek. Şimdi devlet bunu bütün kurum ve kurallarıyla hassasiyetle yapıyor. Yani Skorsky helikopterlerle bizim gençlerimizi tarayan, o helikopteri kullanan pilot nasıl olur da bizim okullarımızda birlikte yan yana o insanlarla biz nasıl okuduk, o insanlar o hale nasıl geldi? Nasıl insanlarımıza kurşun sıktılar? Dolayısıyla böyle bir toplumun yeniden kendini bir sorgulamaya da ihtiyacı var. Onun için Türkiye'deki 15 Temmuz halk devrimi bütün bu sorgulamaları da hem devlete hem de kendisine yaptıran bir devrimdir. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Ve milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım. Ve bunların o azınlık grubu tanklarıyla, toplarıyla gelsinler. Ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar. Cumhurbaşkanımız açıklamalarını dinleyip buradan havalimanına doğru yürüdüğümüzde bize hiç oy vermediği halde bizim yanımıza gelip Sayın Başkan size hiç oy vermedim ama bugün başka bir gün diyen hanımefendi kardeşimin var olduğunu da biliyorum. Elimdeki bastonuyla nereye kadar gidebilirsem oraya kadar geleceğim diyen Hacı abi de biliyorum. Cumhurbaşkanının çağrısından önce sokaklarda çok fazla insan vardı. Cumhurbaşkanının çağrısıyla insanlar sokaklarda yalnız olmayacaklarını, başkalarının da olacağını ve bunun bir direniş olacağını anladılar ve çok daha büyük kalabalıklarla çıktılar. Yani ben Boğaziçi Köprüsü'ne gittim, oraya evim yakın olduğu için. Yani sabaha kadar oradaydım. Herkes kendisi geldi. Bir organizasyon yoktu ortada. Yani herkes kendi geleceğine, kendi iradesine, kendi liderlerine, kendi demokrasisine, ülkesine, milletine, dinine sahip çıkmak için geldi. Yani herkes kendi inisiyatifiyle oradaydı. Kimseye Boğaziçi Köprüsü'ne gidin de denmedi. Herkes orası kurtarılırsa İstanbul'da kurtarılır diye düşünerek birbirini yönlendirdi yolda. Yani o anları hatırlamaya çalışıyorum. Ve insanlar kendileri kaldılar orada sabaha kadar. Yani orası kurtarılana kadar insanlar kendileri kaldı. Ve çok ciddi yani büyük yani sıradan insanlar, bundan 2-3 saat önce işte sofrada yemek yiyen, televizyon seyreden, işte yazın sıcak olduğu için balkona çıkan insanlar 3 saat sonra birer kahraman haline geldiler. İşte kol kola girip lebbeyk diyerek tanklara yürüyen insanlar gördük köprüde. Yani her ateş açıldıktan sonra kitlenin üzerine tekrar ayağa kalkıp slogan atarak onların üzerine yürüyen insanlar gördük yani. Ve bunları insanlar kendileri için yaptılar en başta. Kendileri için, kendi geleceklerine sahip çıkmak için yaptılar. Çok yani uzun yıllarda anlatılacak bir kahramanlık hikayesi bu yani. Hepimiz bunun parçası olduğumuz için, bütün Türkiye bunun parçası olduğu için çok yani bu ülkenin vatandaşı olmaktan gurur duyduğumuz, bu ülkenin insanı olmaktan gurur duyduğumuz bir geceydi. Milletimizin sokaklara çıktığını görünce ben 1949'daki
Mersin Arslanköylü o kahramanların yaptıklarını hatırladım. Daha 1949 yılındayız. Demokrasiye yeni yeni geçiyoruz. Çok partili hayat var ama şeffaf bir seçim yok. Mersin'in Arslanköy beldesinde bir seçim yapılıyor. Seçimden CHP'nin istediği sonuç çıkmıyor. Vatandaşın, milletin istediği bir sonuç çıkıyor ve dönemin CHP devleti bu seçime müdahale ediyor. Mersin Arslanköy'deki o kahramanlar sandık namustur diyerek o sandıkların üzerine oturuyorlar. Özellikle kadınlar o sandıklara sahip çıkıyorlar. Jandarma gelmesine rağmen, jandarma ateş etmesine rağmen o sandığı vermemekte direniyorlar. 15 Temmuz akşamı darbe girişimi oldu. Müthiş bir duruş sergiledi. Ordunun çok büyük bir kısmı, siyasi partilerin tamamı, meclis içinde temsil edilenler ve mecliste temsil edilmeyenler. Ve halkımızın büyük bir kısmı sokağa çıktı ve müthiş bir direniş gösterdi. Canı pahasına bir direniş gösterdi. Şimdi önce bunu takdir etmek ve bu işte emeği olan herkesin emeğini ona teslim etmek gerekiyor. ...10 yıldan daha uzun bir zamandır ısrarla eleştirdiğimiz, ısrarla söylediğimiz, dikkate alınmayan, gözden kaçırılan ya da yeterince önemsenmeyen konular oldu. İktidar tarafından yeterince önemsenmeyen konular oldu. Şimdi bu eleştirilerimizin tamamı bitti mi? Hayır, bitmedi. Ama 15 Temmuz günü, darbe günü yaşananlar bize benim iktidarı eleştirme hakkımı elimden alamayacağını darbecilere haykıran bir durum ortaya çıktı. Yani bizim devletimizin kuruluşunda da böyle namüstesna hadiseler cereyan etmişti. Hakikaten mücadeleyle bedel ödeyerek bir devlet oluşturduk. 15 Temmuz'da da bu bedeli ödeyenlerin evlatları sahaya, sokağa çıkıp yeniden bedel ödemek suretiyle mevcudiyetini muhafaza etti. Bunu yaparken de bir şeyden çekinmedi. Onun için dünya insanlık tarihine örnek bir davranış biçimi olarak mütalaa ediyorum. Ya yıllardır bu ülkede hep şu konuşuluyordu. Kamplaşma var, kutuplaşma var. Bu insanların ortak paydası ne olabilir? Nasıl bir araya gelirler diye düşünülüyordu. Hani her şerden bir hayır doğar diye şimdi pek çok hayır doğdu. Yani 240 tane şehidimiz var. Allah onlardan gani gani rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Ama daha büyük bir tehlikede, zaman içerisinde daha büyük bir tehlikeden korunmuş olduk birincisi. İkincisi, biz bugüne kadar toplum olarak insanları bir arada tutacak şey nedir diye düşünüyorduk. Bu birliktelik kendiliğinden ortaya çıktı. Bu konuyla ilgili araştırma yaptık. Her 100 hanenin 70'inde sokağa çıkan insan var. Yani her 100 kişiden 46'sı ben sokağa çıktım diyor. 24'ü ben çıkamadım ama evde kızım, oğlum, annem, babam vesaire çıktı diyor. Bunlara baktığımızda her partilisi var. Allah, Bismillah, Allahu Ekber. Millet kurulma, devletine sahiptir. Beni öldürmeye darbe yapamaz. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber. Sizin önünüzü açmaya gerek yok. Buraya gelen önce bizi vuracak. Ondan sonra Türk polisini vuracak. Türkiye'nin her yerinde milletimiz iktidarına sahip çıkmıştır. ...72 düelin oyunları boşa çıktı. Bu Tanrı Dağı'ndan indiğimiz zaman Malazgirt'e gelip Mezopotamya'nın, işte Balkanların, Hicaz'ın, Afrika'nın
çocuklarıyla innemel muminne ihvetun emri gereği kucaklaştığımız anda bir ilahi kader yazılmış. Bu ilahi kaderi yazan anca bozar. Ümmetin bahadır evlatlarının çok mühkem bir halatı olan Ankara, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milleti bu sağlam halat olmaya devam ediyor. Rabbim bunu 15 Temmuz'da tekrar o ilahi kaderin sahibi, o yazan, tekrar dediğim gibi milletimizin bir tamamını, başkomutan dahil milletin o sokaklara çıkan her bir ferdini, yaşlısını, gencini, kadınını, erkeğini tekrar formatladı. Ve bu millet şunu haykırdı: biz öleceksek adam gibi ölürüz, asla bize diz çöktüremezsiniz. Ya istiklal ya ölümü seçeriz. Rahmetli Nizami'nin idama giderken bir sözü vardı onun. Diyordu ki bu ölüme ibretle bakın kardeşlerim. Siz bir araya gelseniz, bir an için bir araya gelseniz, 1 milyar 700 milyon ve bir gaye uğruna sadece ayaklarınızı yere vursanız dünyayı sallarsınız. Evet, Nizami'nin ifade ettiği gibi biz 15 Temmuz akşamı millet, ümmet bir araya geldi. Sadece ayaklarımızı bir an için yere vurduk. Bu çetenin arkasında duran 72 düelle birlikte silkeleyip attık. Vatan için, millet için, devlet için, bayrak için, mukaddesleri için bu memleket ve bu coğrafyada yaşayan bütün insanımız hiçbir siyasi görüş gözetmeksizin ay yıldız bayrağın altında toparlanır, bağımsızlık mücadelesini canını vererek devam ettirir. Onun için hiçbir farklı coğrafyalarda yapılan darbelerin Türkiye'ye yapılamayacağını 15 Temmuz'da Türk devletinin güçlü, milletinin de bir bütün olduğunu bütün dünya ülkelerine göstermiş olduk. Onun için milletimize şükran borcumuz vardır. O borcumuz da yarınlarda bu ülkenin yönetiminde aynı hataları yapılmaması adına hem hükümetimizden hem siyasilerimizden temenni ediyoruz. Ama bir şey gördük. Şu anda 15 Temmuz gecesi yaşadığımız olaylardan sonra eğer bu toplumda herkes onun sesini beklediyse, o sesle birlikte inanan bir liderle, inanan bir komutanla, aynen Sultan Alparslan gibi, aynen Sultan Fatih gibi inanan bir liderin peşine giden bir millet eğer bir zafer yazmışsa, Recep Tayyip Erdoğan'ı Türk toplumunda siyaset üstü tutmalıyız ve onun için önümüzdeki dönemde onun saygınlığı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin saygınlığıyla eşdeğer anlamlıdır artık bu millet için. Onun için siyaset yapanlar kendi rekabetini mutlaka siyasi ortamda projelerini yarıştıracaklar. Ama artık Cumhurbaşkanlığımızı, başkomutanımızı, askerimizi, polisimizi, bizi yöneten insanları sürekli adeta eleştireceğiz diye milletimize ve devletimize zarar vermekten imtina edelim, uzak duralım diyorum.
Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Hulusi Akar'ı kürsüye davet ediyorum. Bizlere karanlık dehlizleri layık gören insan müsveddelerine milletimiz hak ettikleri cevabı en güzel şekilde verdi. Aziz milletimiz, işte Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan. Bu manzara 1000 yıllık vatanımızın tek bir taşına dahi göz dikenlerin ödemeyi göze alacakları bedelin ilanı ve ispatıdır. Bundan sonra benzer teşebbüste bulunan herkes milletimden aynı cevabı alacak. Ve hamd ediyorum ki bu millet herhangi bir sıkıntı yaşadığında ordu millet anlayışını sahaya yansıtabilecek, ben varsam vatan mutlaka baki olacaktır, bayrak mutlaka dik duracaktır diyen bir milletin çocuklarıyız. Ne kadar gurur duysak azdır. Türkiye hem kendi içinde hem kendi dışında çok daha güçlü bir ülke olacak. Milletimizin bu seferberliği, bu vatan seferberliği, bayrak seferberliği bunu sağlamıştır. İnşallah çok daha güzel günler bizi bekliyor. Özellikle son 3 yıldır devam eden, aslında bitmeyen bir darbe süreci. Yani mevcut iktidarı ve Erdoğan'a yönelik bitmeyen, dünyada da destek alan bir darbe süreci. İnsanlar artık buna dur demek istediler ve bu sefer yani babalarının, dedelerinin yapamadığını yapmak istediler. Zaten çok insan bunu söyledi o gece. Yani Menderes idam edilirken sesimizi çıkaramadık ama bu sefer susmayacağız. Ne pahasına olursa olsun gideceğiz yani durduracağız bunu. Cumhurbaşkanına suikast düzenlemeye çalışıyorlar, başbakanı ortadan kaldırmaya çalışıyorlar, meclisi bombalıyorlar. Millet o zaman evinde oturmuyor. Benim oyuma, benim seçtiğim insanlara, benim demokrasime, benim irademe, benim özgürlüğüme kastediyor bunlar diyorlar. Hatta benim bağımsızlığıma kastediyor bunlar diyorlar. Tıpkı Sultanahmet Meydanı'nda 1919'da Halide Edip Adıvar'ın dediği gibi toprağın üstünde şerefsizce yaşamaktansa toprağın altında şerefimle yatarım diyerek millet sokağa çıkıyor ve iktidarına, ülkesine, milletine, bayrağına sahip çıkıyor. Aslında sadece Türkiye'de darbeler dönemi bitti değil, Türkiye'de siyasetin de, sosyolojinin de yapısı çok köklü bir şekilde değişti. Türkiye sadece gelecekteki nesiller için değil, bütün İslam coğrafyası için, bütün dünya için bir örnek teşkil etti. Tanklara, uçaklara, silahlara karşı burada ortaya konulan direncin ben bütün İslam coğrafyasına sirayet edeceğini, oralarda örnek alınacağını ve milli iradenin oralarda da yaygınlaşması için Türkiye'nin 15 Temmuz örneğinin çok etkili olacağına inanıyorum. Bırakın parlamento açık kalsın, demokrasi işlesin, seçimler yapılmaya devam etsin ki Adalet ve Kalkınma Partisi
yanlış yapıyorsa muhalefet partileri bu yanlışı açık bir şekilde ifade edebilsin. Seçmen de bu yanlışları görüp ondan etkilenebilsin. Ya da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yaptıklarının yanlış olmadığını düşünüyorsa Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy verebilsin. Bu ortaya çıkmış oldu. İnsanlar buna sahip çıktılar. Bu aslında bizim uzun yıllardan beri görmediğimiz bir birlik, beraberlik, Türkiye'nin demokrasisine sahip çıkan bir duyguyu tüm toplum katmanlarına yayma imkanına sahip oldu. Yani darbe aslında bizi ayrıştırmak, bizi birbirimize düşürmek, Türkiye'de belki de bir iç savaş çıkarmak ve Türkiye'nin düzenini tamamen alt üst etmek için yapıldı. Ama bir şerden bir hayır çıkıyor. Geçmişten herkes ders aldı. Bugün yaşananlardan, 15 Temmuz'da yaşananlardan da ders çıkartmalıyız. O dersler de çıkartıldı. Ben bundan sonrasına şöyle bakıyorum. Daha uzlaşmacı, daha barış içinde, daha kucaklaşan bir Türkiye. Cumhurbaşkanlığının liderler zirvesini çok olumlu buluyorum. Başbakanın liderlere gidip gelmesini çok olumlu buluyorum. İnşallah günün birinde bunların birbirlerine ailece gidip gelmelerini de görürüz. AK Partilisi var, CHP'lisi var, MHP'lisi var. Hatta HDP'lisi ve diğer partililerden olanlar da var. Hepsini yan yana koyduğumuzda bu Türk toplumunun, bu ülkede yaşayan bu insanların ortak bir payda üzerinde birleştiğini gösteriyor. Nedir bu? Vatan, bayrak, milli birlik ve beraberlik. Kendisine bu çağrı yapıldığında en karanlık günde, en tehlikeli günde, en zor günde sağına, soluna, arkasına bakmadan kimse yoksa ben varım diye sokağa çıkan insanlar, her sınıftan, her yaştan, kadın, erkek, zengin, fakir, çok tahsilli, az tahsilli, gerçekten Türk halkının böyle büyük bir dayanışma göstermesi, büyük bir cesaret göstermesi, tankların önüne yatması, kurşunlara göğsünü siper etmesi olağanüstü bir olay ve olağanüstü gurur duyulacak, olağanüstü övünülecek ve hiçbir zaman unutulmayacak bir olay. Bütün milletimize, halkımıza şükran borçluyuz. Şüphesiz ki inanıyorum ki başka milletlerden çok etkilenmişlerdir. Tarihin altın sayfasına geçmişlerdir. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. 240'ın üzerinde şehit, 2000'in üzerinde yaralı, hepsine. Ama Türk halkının vatan, millet sevdasını yeri geldiğinde her şeyi unutup canını bile feda edebileceğini göstereceği anlar olduğunu gösterdi. Hepsine müteşekkiriz. Büyük senaryonun ne olduğu, neyin hedeflendiği, nasıl bir Türkiye planları olduğu, coğrafyanın tamamı üzerinde ne tür harita çalışmaları yapıldığı artık biliniyor. Atlantik kıyılarından Pasifik'e uzanan geniş coğrafyada 1990'lardan bu yana uygulanan yıkım projesi ülkeleri birer birer yutuyor. Bütün direnç odakları tasfiye ediliyordu. 100 yıllık bir kuşatma ve hesaplaşmada sıra merkez ülke Türkiye'ye gelmişti. Bu kanlı senaryonun sahipleri bu kez suçüstü yakalandı. 15 Temmuz gecesi ve sonrasında Amerika ve Avrupa ülkeleri bütün açıklamaları ve bütün suskunluklarıyla üst aklı tüm dünyaya gösterdi. Minareleri, salaları, meydanları ve bayraklarıyla Anadolu direndi. Anadolu, sokak sokak, ev ev, meydan meydan direndi. Ve bu büyük direniş iradesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de taşındı. Milletin huzurunda, milletin yargısında hesap vereceklerdir. Aziz bir millet ve milletin vekilleri tarihi bir cesaret ve soylu bir direniş örneği göstererek bütün dünyaya tek bir mesaj verdi. Türkiye'yi işgalcilere,
iç savaş taşeronlarına, üniformalı teröristlere, sivil görünümlü darbe işbirlikçilerine asla ve asla teslim etmeyeceğiz. Ya Allah! Bismillah! Allahu Ekber! Bayrak inmez, sancak düşmez. Binlerce yıl daha.